Merhaba, ben Bob. Size ölümle burun buruna geldiğim deneyimimi anlatmaya geldim. Bunun olacağını bir şekilde önceden biliyordum. İşte garip olan da bu, neredeyse 10 yıldır içimde bir şeylerin ters gittiğine dair bir his vardı. Ne zaman bir iş gezisine çıksam ya da uçağa binip bir yere gitsem, nedenini bilmiyorum ama içimde hep bir önsezi vardı. Bir şey olacakmış gibi hissediyordum ve bu tuhaf duygu beni hiç bırakmıyordu. Sanki bir yolculuğa çıkmadan önce mutlaka işlerimi tamamlamam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Her yıl doğum günümden önce sonbaharda rutin olarak doktora gidip sağlık kontrolü yaptırırım. Son birkaç yıldır doktorum kan basıncımın ve kolesterol seviyemin iyi görünmediğini, bu yüzden ilaç kullanmam gerektiğini söylüyordu. Sonbahar 2019'da artık tansiyon ilaçlarına başlamam gerektiğini söyledi. Ama ben o sırada bir iş seyahatine çıkıyordum ve yabancı bir ülkede tansiyon ilaçlarımı kontrol etmeye çalışmak istemedim. Bu yüzden dönüşümden sonra başlamayı planladım. Ancak sonbahar 2019 geldi ama seyahat ertelendi. Ancak Şubat ayında yola çıkabildim ve o sırada pandemi patlak verdi. Döndüğümde ise ülke tamamen farklı bir yer olmuştu. O noktadan sonra doktordan tamamen kaçındım. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sağlık kontrollerimi aksattım. Kendimi iyi hissetmiyordum ama yine de birkaç seyahate daha çıktım. Ve Ocak 2023'te, yani yaklaşık 9 ay önce bir günlük bir iş toplantısı için eyalet dışına uçtum. Toplantı sırasında donanım hakkında ayakta durarak konuştuğumuz bir anda göğsümde ani bir yanma ve patlama hissettim. İşte o an bunun o iş seyahati olduğunu anladım. Gerçekten yaşanıyordu. Her şey çok gerçeküstüydü. Tek yapmam gerekenin telefonuma ulaşmak olduğunu düşündüm ama onu başka bir laboratuvarda bırakmıştım. Telefonumu almak için diğer laboratuvara gittim ve en küçük oğluma "Bir şeyler yolunda gitmiyor" diye mesaj attım. Hepsi buydu. O sırada iş arkadaşlarım beni bir sandalyede, gözlerim açık, tavana bakarken ve terler içinde otururken buldular. O an tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Ama aslında aortum yırtılmıştı. Aort, kalpten çıkan ana damar olup, yukarı çıkıp bir at nalı gibi kıvrılır, beyne ve kollara giden ana arterleri ve bacaklara giden ana damarı besler. İşte o kıvrımın iç kısmında aort diseksiyonu denen bir yırtılma meydana gelmişti ve ben iç kanama geçiriyordum. Görünüşe göre kan pıhtılaşarak beynime kan gitmesini sağladı ve bu beni hayatta tuttu. O an çevremde iş arkadaşlarım vardı ve tek düşündüğüm şey uyuyakaldığımı sanıp göğsümün neden bu kadar ağrıdığıydı. Çok utanmıştım. Herkese "Ben iyiyim, toparlanıp uçağa binmeliyim" dedim. Ama onlar bana "Ama bir su birikintisinin içinde oturuyorsun" dediler. Kollarım iki yana sarkmıştı ve vücudumdan büyük miktarda ter akmıştı. Acil servisi aradık, şu anda lobideler, içeri geliyorlar. Uçağa binmeden önce seni bir kontrol etmelerine izin ver dediler. Normalde beni asla bir hastaneye ya da acil servise götüremezlerdi. Ama o anda davranışlarım çok tuhaftı. Kendim gibi hissetmiyordum. Sanki olağan dışı bir uyum içindeydim. Nedenini bilmiyorum ama her şeye kabul eder gibi davranıyordum. Sadece "Tamam, peki" dedim. Acil servis ekibi geldi, beni kontrol etti. Tansiyonum, nabzım, her şey normal görünüyordu. Ama terleme ve göğüs ağrısı şüpheliydi. "Seni ambulansa alıp biraz daha ayrıntılı kontrol edelim" dediler. Ambulansa bindim ve hastaneye 10 dakika mesafedeki acile götürüldüm. Burada inanılmaz olan bir şey daha var. İş arkadaşlarım beni yere yatırıp göğüs kompresyonu veya kalp masajı yapmadılar. Eğer bunu yapsalardı, iç kanama geçirdiğim için beni daha da kötü hale getirirlerdi. Yanlış bir hareket olurdu ama yapmadılar. Hastaneye vardığımda her şey çok hızlı gelişti. Hemen tomografiye alındım. Daha beni odadan çıkarırken doktor sonuçları çoktan görmüştü. "Aortun yırtılmış, hemen ameliyata girmemiz gerekiyor" dedi. Her şey inanılmaz bir hızla oldu. Ameliyat, onay belgelerini imzaladım. Sonra acil durum, kişim kim diye sordular. Kardeşimin adını verdim.
Telefonumu açamadığım için onu hemşireye verdim. O da kişi listemden kardeşimi bulup aradı. Ambulanstayken ise sedye üzerinde aileme, kardeşime mesajlar atıyordum. Ne olup bittiğini tam açıklamadım, sadece hastaneye gidiyorum yazdım. Göğüs ağrısı çektiğimi ya da durumun ciddiyetini söylemedim çünkü kimseyi telaşlandırmak istemedim. Sonra belgeleri imzaladım, hemşireye uzattım. O sırada çoktan damar yolum açılmıştı ve kapıdan içeri girerken bilincimi kaybettim. Bundan sonrası işte öbür tarafa geçtiğim an. Ama benim için bu farklıydı. Öbür tarafta uyanmadım, oradan ayrılıp buraya geri dönüyordum. Sanki terk ettiğim bir yer vardı. Orası nasıl tarif edilir bilmiyorum. Kelimeler yetersiz kalıyor ama sıcak, yumuşak, amber renginde bir ışık vardı. Her şey çok hızlıydı. Her şey aynı anda oluyordu. Sanki. Vücudumun içinde olmadığımın farkına vardığım an ile geri döndüğüm an arasındaki her şey sanki aynı anda olup bitmiş gibiydi. Bu hızlandırılmış bir şeydi. Sanki boom diye oldu. Uzun bir süredir, hatta belki de yaşamlar boyunca bulunduğum bir yerden ayrılıyordum. Bu gerçekten rahatsız edici bir histi, çünkü çok iyi bildiğim bir yerden zorla çıkarılıyormuşum gibi hissettim. Beyaz sakallı, yaşlı bir adam görmedim. Tanrı'yı görmedim. Büyük annemi görmedim. Bu yüzden biraz endişelendim. Çünkü kimseyi görmedim. Kimseyle karşılaşmadım. Kimseyle konuşmadım. O anların çoğu sadece bir anlayış ya da her şeyin mantıklı geldiğine dair bir bilme haliydi. Sanki hayatın burada ne anlama geldiğini anladım. Ama geri döndüğümde işte hayatın anlamı bu diye size anlatabileceğim bir cevapla dönmedim. Sadece oradan ayrılırken her şey mantıklı geliyordu. Geçişin ve geri dönüşün farkında olmama izin verilmişti. Ama yaşadığım yaşamları hatırlamama izin verilmemişti. Orada yaşamlar boyunca bulunduğumu hissettim ama bunları hatırlamama izin yoktu. Bana biri bunu söylemedi. Ama bir şekilde geri dönmem gerektiğini ve bitirmem gereken bir şey olduğunu biliyordum. Gerçekten güçlüyüm ama bunu anlatmak çok zor. Sanki yüzüstü yatıyordum, bir yatakta uzanıyormuşum gibi ama aslında uzanmıyordum. Çünkü o mekanda her şey karanlık ve siyahtı. Orada hiçbir şey hissedemiyordum. Bir yöne doğru baktığımı hissediyordum ama arkamda olanları da görebiliyordum. İnsanlar genellikle tamamen siyah bir alan ve sonunda bir ışık olduğunu anlatır ya, işte o ışık benim arkamdaydı. Oradan uzaklaşıyordum. Her şey aceleye getirilmiş gibi hissettirdi. Sanki bir şeyler telaşlıydı. Neredeyse sürpriz bir şekilde, bedenin hala hayatta, geri dönmen gerekiyor, der gibiydi. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Geri dönmekle ilgili bir heyecan hissetmedim. Geri dönmek istemedim. Ne için geri döndüğümü bilmiyordum. Buradaki hayatımı hatırlamıyordum. Şimdi oğullarımın benim için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümde, o sırada onları hatırlamadığımı fark ediyorum. Ailemi hatırlamıyordum. Buradaki hayatımın hiçbir şeyini hatırlamıyordum. Oradan ayrılma süreci çok tanıdık bir yerden çıkıyormuş gibi hissettirdi. Geri dönerken bir tür hayat incelemesi yaşadım. Sanki buradaki hayatımı yeniden indiriyordum. Ve ilk hissettiğim şey büyük bir suçluluk duygusuydu. Hayatımı unuttuğum için kendimi kötü hissettim. Sevdiğim insanları nasıl unutabilirdim? Her şey çıkış anımın geri sarılmış bir versiyonu gibiydi. Kimse bana doğrudan bir şey söylemedi. Ama içimde şu kesin bilgi vardı. Bitirmek için ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Ve ne yapmam gerektiğini bilmiyor olsam da onu tamamlamam gerektiğine dair büyük bir güven duygusu hissettim. İşin ilginç yanı kimse bana git ve şu görevi tamamla demedi. Buradan oraya geçerken hissettiğim ilk fiziksel duyum bir silüetti. Tanrı değildi. Orada beni tanıyan biriydi. Ve çevrede bir fıçının kenarından aşağıya bakan bir grup insan gibi görünen başka figürler vardı. Onlar mutlu,
neşeli ve eğlenceliydi. Geri dönüyor olmamdan dolayı heyecanlı görünüyorlardı. Buraya geri döndüğümde hissettiğim ilk şey çok temiz olduğumdu. Sanki tertemizdim ama sonra bu kirli, ağır, boğucu bedenin içine geri kayıyordum. İşte o an ağırlık hissetmeye başladım. Göğsümde bir sıkışma, bir ağrı vardı. Hareket edemiyordum. Boğazımda bir solunum tüpü vardı. Tekrar bedenimin içinde olduğumun farkına vardım. Sonra bir an her şey duruldu ve birden bazı sesler duydum. Bir hemşirenin kan naklinden bahsettiğini duydum. Kanınız çok ince görünüyor, kalınlaştırmamız gerekecek dedi. Bunun ameliyat öncesinde mi yoksa sonrasında mı söylendiğini bilmiyorum. Doktora sormaya bile zahmet etmedim. Ama o konuşmayı net hatırlıyorum. Bedenime tam olarak geri dönmeden önce birisiyle konuştuğumu hatırlıyorum. Sanki bir pazarlık gibiydi. Ve karşımdaki ses, her şey yolunda, ihtiyacın olan her şeye sahip olacaksın, dedi. O sırada artık buradaki hayatımı hatırlamaya başlamıştım ve yine de hala o diğer taraftaki varlıkla konuşuyordum. Ve birden aklıma bir soru geldi. Kaç yıldır komadayım? Sanırım komada olduğumu düşündüm. Ve orada bir kahkaha yankılandı. Sanki boş ver, bunu dert etme der gibiydi. Ve garip bir şekilde gerçekten de umursamadım. Sonra uyandım, telefonumu aldım ve anladım ki komada falan değildim. Sadece bir ameliyattan çıkıyordum. Ama ne yapıldığını ya da bana ne olduğunu bilmiyordum. En az bir gün boyunca ne olduğunu anlayamadım. Kardeşim ve oğullarım hemen yanıma geldiler. Rehabilitasyon merkezine gitmek istemedim. Bu yüzden oğlum benimle birlikte bir otelde kaldı ve bana baktı. İlk birkaç hafta fiziksel olarak oldukça zorlayıcıydı. Ama 5 hafta sonra işe geri döndüm. O ilk haftalarda sanki bir yankının içinde yaşıyormuşum gibi hissettim. Burada olmamalıyım. Bu doğru değil. Hayatta olmamalıyım. Bunu sürekli düşünüyordum. Daha sonra yaşadığım şeyin tıbbi ihtimallerini öğrendiğimde bir şeylerin gerçekten garip olduğunu anladım. Bu his, bu yankı beni bırakmadı. O yüzden işe geri dönmek için de acele etmedim. Beni kurtaran cerrahla konuştum. Bu arada yaşadığım olay başka bir eyalette ve benim sağlık sigortamın ağında olmayan bir hastanede gerçekleşti. Bu hastaneye gidiyorum, bir doktora görünüyorum. O da beni iyileştiriyor ve eve gönderiyor. Ama beni 1 ay boyunca orada tuttu, uçmama izin vermedi. Ayrılmadan önce birkaç kez daha doktoru görmeye gittim. Ve her defasında ona tekrar teşekkür ettim. Hayatımı kurtardığı için minnettardım. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Ve bir gün bana şöyle dedi. Kanserin tedavisini bulmak zorunda değilsin. Kimseyi kurtarmak zorunda değilsin. Sadece en iyi halin ol. Bazen işte böyle. Hayata geri dönüyorsun ve yapman gereken tek şey en iyi halin olmak. Los Angeles'a döndükten sonra ilk doktor randevumu alabildiğimde çok şaşırmıştım. Doktor içeri girdi ve bana vay be, sen tam bir mucizesin. O adam hayatını kurtarmış dedi. Sonra da ekledi. Şanslısın ki bu burada olmadı. Eğer burada olsaydı biz buna dokunmazdık. Çok yüksek riskli bir durumdu. Seni başka bir hastaneye sevk ederdik ve nakil sırasında ölürdün. Bu, o doktorun ve o hastanenin ne kadar büyük bir risk aldığını ve benim nasıl şans eseri o kalp enstitüsüne ulaştığımı gösteriyor. Benim yaşadığım bu ölümden dönme deneyimi, NDD, Near Death Experience, ilk başta benim için pek anlamlı gelmedi. Bu yüzden başkalarının deneyimlerini dinlemeye başladım. Ve sanki benimki tersine dönmüş gibiydi. Aslında çok özel bir insanım, sosyal medyayı bir süre önce bıraktım, pek ilgilenmiyorum. Ama sanırım beni buraya, bunu yapmaya iten şey, sahip olduğum tüm bu cevaplardı. Gerçekten çok tuhaf ama ölmüş olan insanlarla aynı odada oturup konuşmak istiyorum. Ben de oradaydım. Diyebileceğim insanlarla yüz yüze tanışmak istiyorum. Gerçekten insanlarla bağlantı kurmak istiyorum. Bu yüzden ölümden dönen insanların hikayelerini dinlemeye başladım. Bunlar bazı eksik parçaları anlamama yardımcı oldu. Bence en etkileyici şey herkesin deneyiminin birbirinden tamamen farklı olması. Ama aynı zamanda belirli temel noktaların hep aynı olması. Ölüyorum, öbür tarafa gidiyorum.
Ve orada hatırladığım şeylerden biri şu: herkes orada. Belki de oradayken sadece kötü şeyleri görmüyorsundur. Ama ben sanki herkesin orada olduğu hissine kapıldım. Eğer bu deneyimden bir mesaj çıkarmam gerekseydi, aldığım en önemli şey şu olurdu: hayatımızdaki insanları sevmek ve affetmek gerçekten çok önemli. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.